Toprağa bir avuç perlit atıyoruz, pomza atıyoruz, işte solucan gübresi atıyoruz. Peki bunlar ne işe yarıyor? Hepsinin ayrı ayrı tek tek görevleri var. Bugün hem bunlardan bahsedeceğiz hem toprak karışımımızı hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor onlardan bahsedeceğiz. Ama her şeyden önce eğer ilk defa geliyorsanız ben Ezgi, şu arkadaşlarım Mia Hanım olur, beraber iç mekan tropikal bitkilerle ilgili sizlere bilgiler veriyoruz. Araştırmalar yapıyoruz, bilgimize bilgi katıyoruz hep beraber. Hadi başlayalım bu önemli konuya o zaman. Şimdi drenaj malzemesinin amacından öncelikle bahsedelim arkadaşlar. Drenaj malzemesi toprağın gözenekliliğini arttırır, toprağı kabartır, suyun güzel bir şekilde süzülmesini sağlar, köklerin içeride sıkışmasını engeller. Kök çürümesi videosunda da anlattığım gibi kök çürümesinin asıl sebebi toprak içerisinde oksijenin bitmesi ve bu oksijensiz ortamı seven bakterilerin üreye en sonunda köklerin böyle minik minik yemeye başlamaları ve yok etmeleri. Bu yüzden drenaj malzemeleri çok önemli. Kökler her daim oksijeni sever. Bunu asla unutmayalım. Doğada da düşündüğümüz zaman böyle o toprak içerisinde solucanlar geziyor. Farklı farklı yaratıklar geziyor. Bir tane işte atıyorum geyik geliyor. Orayı eşeliyor. Toprağı havalandırıyor. Ağaçlardan yapraklar düşüyor. Bunlar çürüyerek bir besin oluşturuyor. Onun dışında dallar düşüyor. Kabuklar parçalanıyor. Fırtınalar oluyor. Bu sırada bu düşen malzemeler de toprak gözenekliliğini arttırıyor. Böylece doğadaki bitkiler zaten mutlu bir şekilde yaşıyorlar. İşte bizim amacımız da evimizde bu aynı görseli oluşturmaya çalışmak. Peki şimdi toprak içerisine karıştırılabilecek malzemeleri ya da en azından benim karıştırdığım malzemeleri sizlerle paylaşayım. Bu malzemeler ne işe yarıyor? Pomza, perlit, ağaç kabuğu ve solucan gübresi. Ben bu dördünü karıştırıyorum. Oranlar vesaire neye göre ayarlanacak biraz sonra anlatacağım ama bu malzemeleri de tanımamız çok önemli. Öncelikle pomzadan bahsedelim. Pomza volkanik bir taştır arkadaşlar. Su tutma kapasitesi güzel ama şöyle güzel bir avantajı da var. Fazla suyu da bünyesinden dışarıya atıyor. Böylece böyle çok aşırı ıslak bir şekilde kalmıyor. Böyle bilirsiniz bazı saksılar çok ağır olur. İşte pomzayı kattığımız zaman da çok hafif bir malzeme olduğu için bu ağırlığı büyük ölçüde azaltıyor. Perlit var sırada. Perlit de yine volkanik kökenli ama şey gibi düşünün, böyle yoğun ısı verilerek bir şekilde böyle popcorn gibi patlaya patlaya oluşmuş küçük küçük boncuklar görürsünüz. Hatta toprakların bazılarının içinde de görürsünüz böyle beyaz beyaz boncukları. İşte bunlar perlit oluyor. Perlitin çok fazla su tutma kapasitesi yok. Gözenekliği çok güzel sağlıyor. Drenajı çok güzel sağlıyor. İşte ama suyu çok fazla tutamıyor. Köklenmede perliti de çok görmüşsünüzdür belki. Özellikle sukulentlerde böyle perlitte köklendirme yapan arkadaşlar vesaire vardır. Ben hiç denemedim. Bir kere denemiştim. Çok başarılı olamadım ama perlitte köklendirme yapan da çok fazla kişi var. Niye? Hem nemli kalıyor, evet böyle vıcık vıcık bir su içerisinde olmuyor. Hem de oksijen oranı çok fazla olduğu için kökler daha rahat bir şekilde bu neme ulaşabilmek için coşuyorlar. Solucan gübresini çok seviyorum. Toprak karışımlarıma kesinlikle katı solucan gübresi de ekliyorum ben. Birazcık da organik materyale toprak içerisinde ihtiyacımız var tabii ki. Peki solucan gübresi ne işe yarıyor? Solucan gübresinin ana amacı kökleri çok güzel bir şekilde gelişmesine yardımcı olmak. Şimdi evet, bitkinin üst kısmı da bizim için önemli ama en önemli yer, her zaman söylüyorum, bağıra bağıra söylüyorum, köklerimiz sağlam olmadığı sürece sen yukarıda çok fazla bir şey başaramazsın. Bu yüzden olabildiğince katı solucan gübresi katıyorum. Sulama rutinlerim içerisinde de sıvı solucan gübresiyle ek destekte bulunuyorum. Ağaç kabuğu da parça parça karışımlarıma ekliyorum. Ağaç kabuğu çok fazla su tutmuyor gene ama çok güzel havalandırma sağlıyor. Zaten bilirsiniz hani epifit bitkiler, orkideler gibi mesela sadece ağaç kabuğunda yetişir. Ya da evinizde böyle epifit bitkiler vardır. Yani ağaçlar üzerinde yetişen bitkiler varsa bunlarda da bu ağaç kabuğu oranını birazcık fazla tutmanızda hiçbir sorun yok. Şimdi karışım oranı canlar bitkiye, size ve ev koşullarına, ortam koşullarına özeldir. O yüzden direkt olarak belli bir karışım oranı vermek çok zor.
Örneklerle anlatayım. Mesela evin çok kuru, nem fazla yok ortamında. O zaman ne diyoruz biz? Toprağın daha fazla nem tutması gerekiyor. Bu sefer ne yapacağız? Perliti daha az koyacağız, pomzayı daha fazla koyacağız ki içeride hem gözeneklilik olsun hem de köklere oksijen ulaşsın. Ama evin çok nemli, mesela benim ev çok nemli, yaz kış neredeyse hiç nem makinesi açmıyor olsam da nemli, o zaman ben ne yapacağım? Perliti bu sefer daha fazla koyacağım, ağaç kabukları koyacağım, pomzanın miktarını birazcık azaltacağım. Bitkin çok fazla böyle su içerisinde toprağa kalsın istemeyen bir bitki ise de, mesela sukulentler, kaktüsler, bunlar da görürsünüz. Bu karışımlarda mesela sukulent kaktüs karışımlarının içerisinde kum da konulur ki toprak hemen kurusun, gözenekliliği çok iyi olsun, hızlı direni olsun, yukarıdan sen suladığında hızlı bir şekilde gitsin. Zaten bu sırada o kökler o suları tutuyorlar, bünyesine alıyorlar. İşte böyle durumlarda da perlit oranını fazla koyacağız ki kökler çok sıkıntı yaşamasın. Peki size göre nasıl olacak? Mesela elin fazla sık sulamaya çok yatkın ve o zaman da toprağındaki perlit oranını fazla tutacaksın. Ya aslında şöyle düşünebilirsiniz. Atasporumuz olan işte kök çürümesini çok yaşadığımız için biz perlit oranını olabildiğince fazla koyduğunuzda evet bu sıkıntı çok fazla azalacaktır, ama perlit oranını arttırdığınızda da şöyle bir sorun oluyor. Ben bunu çok yaşıyorum. Yazın bazı bitkilere 2-3 günde bir bile su veriyor olabiliyorum. Çünkü toprak aşırı hızlı bir şekilde kuruyor. O drenaj deliklerinden su çok hızlı aktığı için. Mesela bu tarz durumlarla karşılaşıyorsanız da canlar, alttan sulama yapabilirsiniz bu bitkilerinize arada sırada. Çünkü alttan sulama yaptığımız zaman toprak çok güzel bir şekilde suyu emdiği için kuruma oranı birazcık daha uzayacaktır bu süre. Ama bu bitkilere lütfen kış aylarında alttan sulama yapmayın. Ben yaptım, siz yapmayın. Çok fazla alokasyada sorun yaşadım bu kış. Ne yazık ki alttan sulamadan kaynaklı olarak. Yani karışımı hazırlarken dediğim gibi oranlardan ziyade gözünüzde canlandırın. Şunu da deneyebilirsiniz. Bir karışım yaptınız, evet çok güzel. Ayrı bir tane saksıya koyun. Bir güzel böyle üstten sulamasını yapın. Ondan sonra bir sıkın bakalım. Böyle sıktıktan sonra kolay bir şekilde dağılıyor mu elinizde, yoksa böyle köfte kıvamında mı kalıyor? Eğer köfte kıvamında kalıyorsa zaten büyük bir risk vardır burada. Şimdi yakın zamanda deneyimlediğim ve deneyimden kaynaklı olarak ne yazık ki hani deneyimlemeseydim keşke, çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Malzemelerin boyutları, büyüklükleri. Yani neye göre seçeceğiz? Kocaman bir saksıya küçücük pomzalar, perlitler koyduğunuz zaman bu büyük sıkıntı yaratıyor arkadaşlar. Rahmetli Regaşi'yi de hatırlarsınız. Saksını büyüttüğümde normalde kullandığım ölçülerdeki malzemelerden kullanarak çok büyük bir hata yaptım. O yüzden artık benim evimde ihtiyaç oldukça tabii genelde alıyorum, ama pomzanın farklı farklı boyutları artık mevcut. Kök çürümesinden çünkü illallah geldi. Biliyorum sizler de çok fazla yaşıyorsunuz, ama şöyle düşünün. Küçük saksılarınızda evet küçük malzemeler kullanabilirsiniz. Küçük pomzalar, küçük perlitler, küçük ağaç kabukları. Ağaç kabukları bazen büyük parçalar halinde satılıyor, ama onları elinizle böyle kırıp kırıp karıştırabilirsiniz. Ama saksı boyutları büyümeye başladığında lütfen daha büyük materyaller karıştırmaya çalışın. Mesela küçük saksılarınızda ince pomzalar ve perliti beraber karıştırabilirsiniz. Ama büyük saksılara geçtiğinizde perlitin hani böyle çok büyük gözeneği yok. Zaten tek gözenek. Farklı boyutları yok yani perlitin. Ama daha büyük pomza taşları ve ağaç kabukları kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bir şekilde biz kimyasal deney yapıyormuşuz gibi toprak karışımı hazırlıyoruz ve deneme yanılma yoluyla da bitkilerimizi ya mutlu ediyoruz ya adadan ayırıyoruz ne yazık ki, ama toprak çok önemli bir konu ya. Şimdi size birkaç tane uyarı ve tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Hep söylüyorum, gene söylüyorum. Yeni bir bitki aldınız. Alır almaz toprağını değiştirmeyin canlar. O bitki uzun zamandır o toprakta mutlu bir şekilde yaşıyor. Bir de bir satıcıdan aldıysanız eğer, sen köklerine, toprağına müdahale ettiğinde, bu bitkide bir sorun olduğunda satıcıya senden kaynaklı bu sorun deme şansınız kalmıyor ne yazık ki. Çünkü köklere müdahale ettiniz, artık bitkinin ortamıyla oynadınız. İkinci konu,
Yeni bir bitki aldığınız bu ara seralarda işte bu aldığımız tropikal bitkilerde bana da çok fazla soru geliyor. Bununla ilgili değişik bir malzeme kullanılıyor. Canlar, bu malzemeyi siz sevmiyor olabilirsiniz. Ben de çok sevmiyorum ama bitki seviyor. Sizin sevmeniz, bizim sevmemiz bitkinin hiçbir şekilde umrunda değil. Bu malzemede bitki mutlu, nokta. Evet, bu malzeme yukarıdan sulandığı zaman foşurt diye böyle aşağıdan suyu bırakıyor. Ama nem isteyen, kökleri nemli olsun isteyen bir bitkidir. Havalar sıcaktır, çok güzel havalar geçiyordur. O zaman alttan sulama yaptığınız zaman bu malzeme suyu çok güzel bir şekilde çekiyor. Malzemeyi sevmiyorum ben diyerek lütfen saksını, toprağını değiştirmeyin bu bitkileri. Diğer bir uyarım, ya var bende 2-3 tane bitki, 5 tane bitki, ben niye bu kadar toprak karışımı yapayım diye soran canlar. Çok mantıklı, çok güzel bir soru. O zaman ne yapacağız? Şimdi ben kanalımda iç mekan tropikal bitkileri anlatıyorum. Güzel, sağlam, bildiğimiz, güvendiğimiz bir yapı market olabilir. Hani güzel kaliteli bir iç mekan tropikal bitkiler için, iç mekan yeşil yapraklı bitkiler için olan topraktan hazır olarak alın. Demin anlattığım gibi koyun bir saksının içerisine, bir üstten sulayın. Bir sıkın bakalım köfte gibi oluyor mu? Eğer oluyorsa güzel de para verdiniz buna. Tamam, bitkiye de para verdiniz. Bitkimiz ölürse 2 verdiğimiz para kısmı da çöpe gidecek sonuçta. Alın perletinizi ya da ponzanızı, hangisini kullanmak istiyorsanız ikisini de alabilirsiniz. Bunun içerisine katın, karıştırın ve gene o testi yapın. Bu kontrolleri yaparsanız bitkileriniz daha sağlıklı olacaktır. Benim ana karışım malzemem, yani pomzayı, perliti, ağaç kabuğunu, solucan gübresine attığım malzemem sıkıştırılmış torf. Hiçbir şekilde evde organik materyal kullanmıyorum toprak açısından. Ivırı zıvırı, tırtılı, yok bilmem nesi, böceği falan çok fazla oluyor ne yazık ki. Bu şekilde belki bütçeyi birazcık azaltarak devam edebilirsiniz toprak karışımınıza, ama alacağınız malzemeler de zaten uzun süre bitkinize gideceği için çok fazla maliyetli olduğunu ben düşünmüyorum. Eğer habire böyle saksı değiştirmiyorsanız, toprak değiştirmiyorsanız, ki bitkilerin de buna zaten çok sık bir şekilde ihtiyacı yok. 2-3 sene olarak düşünebilirsiniz bu alışverişinizde. Toprak sadece toprak değil arkadaşlar, bitkilerin evi. Bu anlattığım konulara eğer dikkat ederseniz bitkilerimiz daha sağlıklı bir şekilde büyüme gösterecektir. Kök sağlıklıysa bitki sağlıklı, bitki sağlıklıysa biz mutlu. Peki sen ne yapıyorsun? Toprağını nasıl karıştırıyorsun? Hazır karışım mı alıyorsun? Kendin bir şeyler mi karıştırıyorsun? Deneme yanılma mı yapıyorsun? Yorumlarda buluşalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Bay bay.